Yeniden merhabalar. Bugünkü videoda kolay yoldan pantolon dikmeyi göstereceğim. Benim bunu yapma amacım çok sevdiğim eski bir pantolonumun aynısını yapmak. Kendisini çok severek fazlaca giydim ve aynısından bir daha bulamadım. H&M'den almıştım. Yeni sezonda belini lastikli yapmışlar. Lastikli modellerde beli sıkıyor. Fit bir vücudunuz yoksa çok kullanışlı olmuyor. Dikişe ölçüleri alarak başlıyorum. Benimkinde 4 santim kemer, 14 santim fermuar, 2 tane 11 santimden pens, bunların 1 santim genişliği olacak, 38 santim bel, 45 santim basen, 27 santim bacak, 94 santim de boy olacak. Kalıbımı diğer kalıp videolarında aldığım gibi alacağım, o yüzden birazcık hızlıca geçiyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Birincisi arka bedenin kalıbını alırken pensler için pay bırakmak. İkincisi arka kalıp ön kalıptan birazcık daha geniş. O yüzden dikişlere yayarak dikkat ederek kalıp almak gerekiyor. Üçüncüsü A kısmında içeride kalan payı unutmamak. Dördüncüsü paça bir nebze dar olduğu için içine katlanacak pay biraz kavisli ve geniş olmalı. Pratik olması için dikiş payını göz kararı kestim. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şu. Gözümüz yanılabilir. Bazı yerlerde 1 santim yerine 2 santim pay vermiş olabiliriz. Bu yüzden sabunla çizdiğimiz kalıpların başlama ve bitiş yerlerini dikiş payına çıt atarak belli edelim. Çıtları bu şekilde atıyorum. Burada kameranın kadrajından birazcık çıkmışım. Ama burada aynı anlatayım. 11 santim uzunluğunda 1 santim genişliğinde pens çiziyorum. Bedenin tam ortasına. Çıtlarla pensin yerlerini belli ediyorum. Bu üst üste iki parça olduğu için iğne ile aynı hizada diğer parçayı da işaretliyorum. Daha sonra pensleri dikip aradan çıkartıyorum. Burada göstermeye çalıştığım tüm yan kenarları overlock geçiyorum. Siz sürfile ya da zikzak yapabilirsiniz. Öncelikle iğnelediğim kısımları dikiyorum. Ön ve arka parçam birleşti. Fermuar uzunluğunu işaretleyip yanlardan dikeceğim. İç bacak kısmını da dikiyorum. Tabii ki uyarayım. Ben bu hatayı çok kez yaptım. Siz yapmayın. Tersinden dikiyoruz. İç kısımda da önce ağı birleştirdim ki kumaş kayarsa orası kaymasın.
8 santim 18 santim bir parça kesiyorum. Bu fermuarın iç kısmına kapak olacak. Örnek aldığım pantolonda olduğu gibi dikeceğim. Öncelikle ikiye katlıyorum. Sonra kenarlarını dikiyorum. Daha sonra da yanlarını overlockla temizliyorum. Şimdi fermuarı dikiyorum. Daha sonra da yanına kapağını ekleyeceğim. ...8 santim genişliğinde, 80 santim uzunluğunda bir kemer için parça kesiyorum. Bu parçanın tüm kenarlarını overlock geçtim. Bu kemer, diğer kemerler gibi üstte değil, iç kısımda kalacak. Ortasını belirleyip fermuarın karşı tarafından bedene iğneliyorum. Diktikten sonra eski pantolondaki gibi süs olsun ve sağlam dursun diye 1 milimetreden çıma dikişi yapıyorum. Her şey bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Boyunu ayarlamak için iki pantolonu üst üste koyup ağlarından ölçtüm. Ben diğer pantolonlarımı da genelde bu şekilde ölçerek kısaltıyorum. Böyle daha kolayıma geliyor. Tekrar ölçü almak zorunda kalmıyorum. Pantolonum hazır. Umarım beğenmişsinizdir.